Japon balıklarınız var ve balıklarınıza yem almak istiyorsunuz. Ama hangi yemleri alacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu video tam size göre. Japon balıklarında mide yoktur. Yanlış duymadınız. Japon balıklarında mide bulunmaz. Sizlere daha önce Japon balıklarını nasıl beslememiz gerektiğini anlatmıştım. Ancak o videoda yemlerin isimlerinden de bahsetmek istememe rağmen video uzadığı için anlatamamıştım. İşte bu videoda Japon balıklarına verebileceğiniz yemlerin isimlerinden ve özelliklerinden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Balık besleyen hobicilerin genel sorunlarından biri de hangi yemi kullanması gerektiğidir. Bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıkları için genelde yanlış yemler tercih etmektedirler. Bu yanlış tercihler de balıkları öldürebilmektedir. Çünkü her balık türüne göre kullanılması gereken yemler vardır. Özellikle bitkisel beslenen bir balığa sürekli olarak proteinsel yem vermek balığın kısa sürede ölmesine sebep olacaktır. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Bu sebeple de aldığımız yemlere dikkat etmeliyiz. Yem seçimlerimizi doğru yaparak balıklarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayabiliriz. İlk olarak şunu bilmeliyiz. Yemler içerisindeki protein oranına göre bitkisel ya da proteinsel olarak ifade edilirler. Aslında bitkisel yemlerde de protein vardır. Ancak içerisindeki protein oranı düşüktür. Ayrıca protein bitkisel kaynaklıdır. Proteinsel yemlerde ise protein miktarları fazladır ve genelde hayvansal protein içerirler. Balıklar ise proteinsel yemleri daha zor sindirmektedir. Bu durumda da kullanımlarına dikkat edilmelidir. Sizlere daha önce söylediğim gibi proteinsel yemleri sabahlar tercih etmek önemlidir. Çünkü balıklar sabahtan yedikleri proteinsel yemleri gün boyunca hareketli olmaları nedeniyle daha kolay sindirebilmektedir. Balıklara akşam proteinsel yem verdiğinizde balıkların sindirimi için yeterli zaman olmadığından dolayı bazı zamanlarda sindirime bağlı olarak sorunlar olabilmektedir. Açıkçası balık ölümlerinin başlıca sebeplerinden ikinci sırada hatalı yemleme gelmektedir. Birincisi ise su değerlerinin bozuk olmasıdır. Yemleme sırasında bir diğer hata ise Japon balıklarının doyumsuz olmalarından kaynaklı olarak fazla yem atılmasıdır. Japon balığının sindirim sisteminde mide bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da yedikleri yemin miktarını algılayamamaktadırlar. Sürekli yem yeme çabasında olurlar. Tabi bu durumda da çeşitli sindirim sorunları yaşarlar. Bu sebeple de yemleme yaparken hem yemlerin özelliklerine hem de yem miktarına dikkat edilmelidir. Şimdi gelelim Japon balıklarına verebileceğiniz yemlere ve bunların özelliklerine. İlk olarak Tropical Super Goldfish Mini Stick'ten bahsetmek istiyorum. Doğal astaksantin ilavesiyle balığın renginin daha parlak olmasını sağlar. Yüksek miktarda protein ve amino asitler sayesinde Japon balıklarının kafa büyümelerinin gelişmesini teşvik eder. Mükemmel dengelenmiş formül nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak vücutlarının en iyi şeklini almasını sağlar. Başlıca yemlerden biridir. Sabahları vermenizi öneririm. İkinci olarak Tropical Spirulina Superfort. Spirulina neredeyse bütün balıkların başlıca besin kaynağıdır. Hatta son yıllarda özellikle kadınlar arasında da yaygın olarak kullanılan bir yosun çeşididir. Bu ürün kutusunda da belirtildiği gibi %36 oranında spirulina yosunu içermektedir. Balıkların temel besin kaynağı olan spirulina yosununu yüksek oranda içerir. Balıkların severek tükettiği bir yemdir. Sabah ya da akşam verebilirsiniz. Hem pul hem de granül formu vardır. İkisini de tercih edebilirsiniz. Pul yem verirken elinizde hafifçe ezmeyi unutmayın. Üçüncü olarak Tropical Goldfish Color Flex. Japon balıkları için katkılı renklendirici ana yemdir. Akvaryumlarda genç koiler ile her tür Japon balıkları için temel renklendirici bir yemdir. Goldfish Color'un zengin içeriği balıklara dengeli bir beslenme sağlarken ayrıca fiziki kondisyonlarını da yüksek bir seviyede tutmalarına yardımcı olur. Yemin içeriğinde bulunan bitki karışımlarından elde edilen diyet lifleri sayesinde de balıkların uzun sindirim kanallarının doğru çalışmasına yardımcı olur ve metabolizmalarını da düzenler. Düzenli olarak bu yem ile beslenen Japon balıklarının renkleri kolay sindirilebilir astaksantin ve beta karoten sayesinde daha canlı olur. Diğer yemlerle birlikte düzenli kullanılmasını tavsiye ederim. Dördüncü olarak Tetra Pro. Cips şeklinde bir yemdir. İçerisinde %45 oranında protein vardır. Pek çok balıkta olduğu gibi Japon balıklarının da formlarını güzelleştiren bir yemdir. Ayrıca balıkların renklenmesine de faydalı olan yemlerden biridir. Özellikle dişilerin yumurta toplama dönemlerinde kullanılmasını tavsiye ederim.
sabah ya da akşam verebileceğiniz bir yemdir. Balığınızın büyüklüğüne göre elinizle hafifçe ezerek verebilirsiniz. 5. olarak Tropical Superwheat Granulat. Her tür akvaryum balığı için geliştirilmiş kaliteli bir granül yemdir. Yem içeriği balıkların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. İçerisindeki seçilmiş vitaminler, mineral tuzları ve elementler sayesinde Japon balıklarının günlük enerji, mineral ve vitamin ihtiyacını karşılar. Ayrıca balıkların sağlıklı olarak gelişmesini sağlayacak şekilde formüle edilmiştir. Balıkların çeşitli enfeksiyonlara karşı mücadele edebilmesi için doğal bağışıklık geliştirici maddeler içermektedir. Ayrıca Japon balıklarının sindirim sistemini rahatlatır. Balıkların renklerini canlandırır ve üremeyi teşvik eder. 6. olarak Seraflora. Bu yem de yine önemli yemlerden biridir. Bağışıklık sistemine önemli katkılar sağlar. Omega 3 ve yağ asitleri içerir. Yağlı bir yemdir. Zaten baktığınız zaman bile yüzeyindeki parlaklığı görebilirsiniz. Yine dişilerin yumurta toplama dönemlerinde faydalı bir yemdir. Sabah ve akşam tercih edebilirsiniz. Fazla yemlemeden kaçınılmalıdır. Son olarak ise Tropical Deallio. Bu yemin içerisinde yüksek oranda sarımsak vardır. Zaten kokladığınızda da sarımsak kokusunu alabilirsiniz. Bu sayede Japon balıklarının bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıkların önlenmesine önemli katkı sağlar. Haftada bir kez mutlaka verilmelidir. Yine bu yem pek çok tür içinde kullanılabilir. Bu yemlerin dışında Japon balıklarına haftada bir kez canlı yem vermenizi öneririm. Ancak canlı yemlerin mümkün olduğunca steril olmasına dikkat edilmelidir. Su püresi ve artemia gibi canlı yemleri kullanmanızı tercih ederim. Yine sebzeler de Japon balıklarının sindirimi için faydalı olan ek besinler arasındadır. Haşladıktan sonra balık sayınıza uygun miktarda verebilirsiniz. Ispanak, bezelye, brokoli gibi sebzeler Japon balıkları için idealdir. Japon balıkları sebzeleri severek tüketeceklerdir. Japon balıkları sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yemleme yapılmalıdır. 12 saatlik bu periyotlar onlar için yeterlidir. Ancak yavru Japon balıklarınız varsa bunu günde 3-4 öğüne çıkarabilirsiniz. Son olarak piyasada Japon balıklar için üretilmiş bu yemler dışında da pek çok yem olduğunu belirtmek isterim. Verilen yemlerin kaliteli ve taze olmasına dikkat edilmelidir. Eğer sizler bu videomuzu beğenirseniz diğer yemleri ve özelliklerini de sizler için derlerim. Eğer buraya kadar videomuzu izlediyseniz ve verdiğimiz bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuz da faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.